Sonsuzluk simgesi nedir? Sonsuzluk simgesi yana doğru 8 sayısına benzeyen, sonu olmayan ve ebediyet anlamına gelen bir matematiksel simgedir. Sonsuzluk simgesi en çok matematik ve fizik alanında kullanılmakta olup, soyut bir kavramdır. Modern mistisizmde, sonsuzluk sembolü, kendi kuyruğunu yiyen eski bir yılan görüntüsü olan ve aynı zamanda sonsuzu sembolize eden Ouroboros'un bir varyasyonu ile özdeşleşmiştir ve Ouroboros bazen bunu yansıtmak için 8 şeklinde çizilmiştir. Sonsuzluk ne demek? 1. Sonsuz olma durumu. 2. Sonu olmayan gelecek zaman, ebediyet. 3. Sonu ve sınırı olmayan uzay. Sonsuz nedir? 1. Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi. 2. Ölçülemeyecek kadar çok veya büyük olan. 3. Sonu ve sınırı olmayan şey. 4. Sonu olmayan, her niceliği aşabilen değişken. 5. Sonu düşünülemeyen, sınırları tasarımlanamayan. 6. Matematikte verilmiş olan her büyüklükten daha büyük olan. 7. Alıcı merceğine göre çok uzakta bulunan noktaların durumu. Sonsuzluk tam olarak nedir? Sonsuzluğun kendi içinde tam bir tanımının yapılamayacağı ortadadır. Zaten tanımlamaya çalışırsak yapacağımız şey sadece onu sınırlamak olurdu, bu da sonsuzluğun anlamıyla ters düşmek demektir. Sonsuz her şeyi kucaklayan tanımlayamadığımız matematik, felsefe gibi alanlarda karşımıza çıkan günlük konuşmalarımızda da sıkça kullandığımız hepimizin bildiği bir kavram. Sonsuzluk nedir? Sonsuzluk, her ne kadar popüler düşüncede bitmeyen, zamansız ve zamanla tanımlansa da, birçok kişiye göre zamanın dışında bir zamansızlık varoluşu olarak tanımlanmıştır. Birçok sonsuzluk tanımı mevcuttur, bunlardan en belirgin olanı Aristo'nun maddenin, hareketin ve zamanın sonsuza dek var olduğunu önermesidir. Sonsuzluk, bir bakımdan ise sonu olmayan demektir. Nitekim, varlık, zaman, sayı, yaratılış gibi çeşitli kavramlar ve bu kavramların içerdiği problemler, sonsuz kavramı ile de örtüşürler. Bazı felsefeciler, sonsuz çeşit sonsuzluk olduğunu ileri sürmüşlerdir. Sonsuzluk biçimleri zamansal, mekansal, sayısal olarak en fazla tanımlanan sonsuzluk çeşitleri arasında kabul edilir. 1 2 3 4 5 Bu sayı dizisini ne kadar ileriye götürebiliriz? Saniyede 3 tane sayı sayabilsek günde 259.200, yılda 94.608.000 tane sayı sayabiliriz. Eğer bir insan nefes aldığı saniyeden 100 yaşına kadar sayabilirse 9.460.800.000'e kadar sayabilir. Sadece sayı saymak üzerine kurulu 100 yaşına kadar yaşayabilen bir ailenin var olduğunu varsayarsak bu aile 50 kuşak sonra 473 milyar 40 milyon sayısına varacaktır. Bu ailenin keşfedilen ilk insan olduğunu varsayarsak, şu anda insanlığın 18 trilyon 921 milyar 600 milyona kadar saymış olması gerekmektedir. Peki sonsuz bu sayı mıdır? Eleli Zeno, bir nesneyi sonsuz kere bölersek geriye hiçbir şey kalmamalıdır, diyerek, sonsuz küçük olanın yok olması gerektiğini savunmuştur. Sonsuz büyük konusunda da Zeno şöyle demiştir: eğer evrende birçok şey varsa, başlangıçta çokluğun sayılabilir ve sonlu olması gerekir. Fakat çok şeyin limiti olmadığından çokluk sayılamaz sonsuzluğa ulaşır. Şu halde var olanlar hem sonlu hem sonsuzdur. Nerede görürsek görelim içimizde garip hisler oluşturan sonsuzluk işaretinin adını çoğumuz bilmeyiz. Bu işaretin adı Latince bir kelime olan lemniskat, yani kurdeledir. Yan yatmış 8 olarak bilindiği gibi lemniskat eğrisi adıyla da bilinmektedir. Bu sembol İngiltere'de zamanın orijinal matematikçisi olarak adlandırılan John Wallis 1655 yılında tarafından ortaya çıktığı bilinen sonsuzluk işareti kullanım amacı doğrultusunda farklı anlamlar için de kullanılmıştır. Wallis bunu ve 1655'te yayınlanan konik bölümler üzerinde Treatise on the Conic Sections adlı kitabında sonsuzlukla ilgili diğer birçok konuyu yazdı. Wallis bu sembolün seçimini açıklamadı, ancak 1000 için bir Roman rakamının varyant bir şekli olduğu tahmin ediliyor. Antik kültür medeniyetlerinde ise sonsuzluk kavramı bir matematik sembolü olmakla birlikte üzerine farklı anlamlar yüklenerek kelimenin felsefik yönüne de inilerek zamanın filozofları ve bilim adamları tarafından ilgilenilmiş ve kelimenin anlamı üzerine fikirler yürütülmüştür. Her şeyin bir sonu olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna rağmen bazı güzel şeylerin sonsuza dek sürmesi her insanın dileği oluyor.
Bunu göstermek için ise insanlar farklı yollar bulmuşlardır ve bu yollardan biri de sonsuzluk işaretidir. Tanrı, kendisinin bile yiyemeyeceği bir büyüklükte kahvaltı hazırlayabilir mi? Bu sıkıntılı soru, sonsuzluk üzerine atılmış paradokslardan sadece biri. İnsanlık sonsuzluğu tartıştığı geçmişteki binlerce yıl sonsuzluğun ne olduğu ile ilgili çok farklı fikirlere sahip olmuştur. Gerçek sonsuz ve kurgusal sonsuz birbirinden ayırt edilmesi gereken kavramlardır. Kurgusal sonsuzluk sayı dizilerindeki gibi yani 1-2-3 gibi gerçek hayatta karşılığı olmayan sonsuzluktur. Gerçek sonsuzlukta ise evrenin geçmişinin sonsuz olduğunu söylemek bir bitmişlik tükenmişlik ifade eder. Gelecek zamanın sonsuz olmasıyla bu çok farklıdır. Sonsuz geçilemez, bizim sonsuz zaman geçtikten sonra bu noktada var olduğumuzu söylemek sonsuz artı birin var olabileceğini ve sonsuzun geçilebileceğini söylemek olur ki bu da sonsuzun gerçek tanımına aykırıdır. Hilbert'ın sonsuzluk paradoksu, sonsuz odalı otel problemi olarak bilinen ve sonsuz katlı ve sonsuz sayıda odalı otelde tüm odalar doluyken yeni gelen müşteriye yeni oda nasıl verirsiniz? Alman matematikçi sonsuzluğu anlatmak için daha önce hiçbir otele benzemeyen sonsuz sayıda odası bulunan adıyla anılan bir otel paradoksu düşünmüştü. Bu hikayeye göre barınma ihtiyacı olan bir adamın otele geldiğini ve kendisine boş bir oda istediğini düşünmüştü. Fakat adam hayal kırıklığına uğramış çünkü tüm odaların dolu olduğunu, otelde oda ayırtmış sonsuz sayıda misafirin bulunduğunu öğrenmişti. Resepsiyonistin aklına parlak ve zahmetli bir fikir gelmiş, tüm misafirlerle görüşmüş ve 1 numaralı odadaki misafire 2 numaralı odaya geçebilir misin diye sorup olur cevabını almış. 2 numaradaki misafire de 3 numaralı odaya geçebilir misiniz diye sormuş ve olur cevabını almış. Bunu her oda için uygulamış. Herkes bir oda kayınca sonsuz sayıda oda olduğu için açıkta kimse kalmamış hem de 1 numaralı oda boş kalmış ve adam da 1 numaralı odaya yerleşmiş. Felsefe ve sonsuzluk. Antik çağ felsefecilerinden günümüze doğru anlamlandırılmaya çalışılan düşünce tarihinde yer alan bilinen ama tam tanımlanamayan bir kavram olmuştur sonsuzluk. Engels, sonluyu bilebiliriz ama sonsuzluğu bilemeyiz, diyen Naegeli'ye şöyle karşılık verir, evet, kiraz ve erik yiyebiliriz ama meyve yiyemeyiz. Engels bu sözüyle şunu demek ister aslında, sonsuzluk, sonsuz sayıda ve çeşitlilikteki somut sonluların soyut bir toplamıdır. Descartes'a göre sonsuzu anlamaya çalışmak ise hiç de gerekli değildir, yalnız hiçbir sınırını bulamadığımız her şeyin sınırsız olduğunu düşünmemiz gerekir. Kimi düşünürlere göre anlamaya çalışmamız gereksiz olan kimilerine göre sadece sonludan yola çıkılarak açıklanabilecek bir kavramken bazıları içinse tanımlanamayacak bir kavram olmuştur. Din ve sonsuzluk. Tek tanrılı dinlerde her şey sonludur ve sadece sonsuz olarak Tanrı kabul edilir. Öldükten sonra sonsuz bir hayat vaat edilir. Dışarıda bir yerde her ne şekilde olursa olsun, neye benzerse benzesin tam olarak kısıtsız ve sınırsız olan bir şey var hissi sonsuzluk duygusu ile içimizde varlığını sürdürür. Zamana ait olaylar dizisi, arka arkaya eklenmeyle devam eder. Arka arkaya eklenmeyle oluşan bir dizi, gerçek sonsuz olamaz. O halde zamana ait olaylar, gerçek sonsuz değildir. Bu da bize evrenin bir başlangıcı olduğunu gösterir. Sonsuzluk argümanlarıyla evrenin başlangıcı yani günümüzdeki büyük patlama teorisine düşünsel olarak açıklama getirilmeye çalışılmıştır. Matematik denklemlerindeki sonsuzluk gerçek mi? Yoksa biri sıfıra bölmeye çalıştığınızda karşınıza çıkan ve yalnızca matematikte geçerli olan tanımsız bir ifade mi? Matematikte sonsuzluklar var, örneğin teorik olarak sonsuza dek sayabiliriz. Peki fizikte sonsuzluk var mı? Fizik denklemlerini çözmek için bütün sonsuzlukları sadeleştirip silmek zorunda mıyız? Sonsuzluğun gerçek olup olmadığı sorusu asıl fizik açısından önemli, çünkü kozmik enflasyon teorisine göre kainatta sonsuz sayıda evren olabilir. Sonsuzluk ile ilgilenen birçok matematikçi olmuştur. Fakat öyle bir isim vardır ki resmen tehlikeli sularda sırt üstü yüzmüştür. Kümeler kuramının baş mimarı George Cantor. Belki de sezgisel olarak küme tanımlarını yapan, sonsuzluk kavramına yeniden ayar çeken insan. Zaten bu kadar derin konular ile ilgilenmesi onu depresyon denilen illet ile boğuşmasına neden olmuştur. Defalarca hastanede yatmıştır.
Bunun olayın sadece matematiksel çalışmalarının sonucunda oluşmadığını biliyoruz. Fakat George Cantor bize kümeler kuramı gibi büyük bir alanı açarak çalışma imkanı sunmuştur ve matematik dünyasına adını kazıtmıştır. Sonsuzluk kelimesinin birçok insan için farklı farklı tanımı olabilir. Özellikle limit konusunda n sonsuza giderken ifadesini kullandıktan sonra sonsuzu bir yer ismi gibi algılandı. Fakat sonsuzluk hiç de öyle basit bir konu olmadı. Olmayacak. Sonsuz hiçbir zaman bitmeyen bir şeydir. Peki şey ne? Bir kavanozun içindeki kum tanelerine bakın. 1 trilyon belki de daha fazla. İşte sonsuzun ne demek olduğunu bilmiyoruz fakat fiziksel olarak hissetmek istiyoruz. Hemen bir ayna alalım. Kendi arkamıza da başka bir ayna koyalım. Bu aynada oluşan görüntü bize sonsuzluğun ne anlam ifade ettiğini biraz hissettirir. Tabii ki ister istemez sonsuz kelimesini duyan her insan, çok büyük anlamına gelen bir kelime olarak yorumlarlar. Fakat bazen bu çok küçük, hatta tanımlayamayacağımız kadar küçüktür. AB doğru parçasındaki A ile B arasındaki nokta sayısı mesela. Bunu kanıtlamak için iki noktanın arasında başka bir noktanın bulunduğunu kullanacağız. Bu noktaya C noktası diyelim. Şimdi hem AC hem de CB arasında başka noktalar var mıdır? Evet. Aynı işlemi yaparsanız sonsuza dek sürdüğünü göreceksiniz. AB noktası arasında sonsuz nokta vardır. Pire masalını duyanınız var mı? Pire öyküsü bize sonsuzluğun anlamını biraz olsun hissetmemize yardım edecektir. Odanın içinde pire varmış. Odanın diğer ucunda olan arkadaşına ulaşması gerekiyormuş. Arkadaşı demiş ki, eğer her sıçrayışta kalan yolun yarısı uzunluğunda sıçrarsa odanın karşı tarafına asla ulaşamayacağını söylemiştir. Bizim pire ise arkadaşına kulak asmayıp varabileceğini iddia etmiştir. Hemen atlamaya başlamış. Yolun yarısını, sonra kalanın yarısını, kalanının yarısı. Bu böylece devam eder, karşı tarafa ulaşmasına az kalmasına rağmen. Ve pire arkadaşına ulaşamadan ölür. Söylemiştik. Böylece sonsuzluğun büyük bir miktar olmasına rağmen sadece büyük yerlere değil küçük yerlere de sığdırabileceğini anladık. Bilimde sonsuzluk kavramı, oysa nasıl ki mantıkta en genel kavramlar aslında pek az şey anlatır. Örneğin insan derken yaşayan 7,8 milyar insandan hiçbirini kastetmiyoruz ve hatta insan teriminin anlamı pek belirsiz. Fizikte de sonsuz sayıda evrenin oluşumunu açıklayan teoriler aslında yaşadığımız evrene dair bir şey anlatmaz. Örneğin sonsuz sayıda evren varsa bu teoriler yaşadığımız gözlemlenebilir evrenin nasıl oluştuğunu açıklamaz. Elbette sayılabilen ve dolayısıyla sadeleştirip hesaplanabilen sonsuzluklar vardır ki en basitinden matematikteki integral, türev, limit ve matrisler buna dayanır ama bu durumda sonsuzluğu birebir saymıyoruz. Bunun yerine sonsuzluğu matematik işlemleriyle sadeleştiriyoruz. Yoksa pratikte sonsuza dek sayamayız ve işte bu yüzden fizikte sonsuzluklar en büyük problemlere yol açıyor. Kuantum kütle çekim kuramındaki gibi Einstein'ın genel görelilik teorisi merkezindeki tekillikte yerçekiminin sonsuza ulaştığı kara delikler öngörüyor. Kara delikler gerçek ama merkezinde sonsuz yerçekimine sahip tekillik olduğu şüphelidir. Tersine kara delik ve evreni oluşturan büyük patlama tekilliği fizikte çözülemeyen en büyük sorunlardan biridir. Sonsuzluk yoksa neden sıfırında olamayacağını artık biliyoruz. Bu yüzden matematikte sonsuzlukların var olduğunu söyleyebiliriz ama fizikte sonsuzluk yoktur ve bunu düz mantıkla gösterebiliriz. Sonsuz kesinlikte ve sonsuz değişken içeren bir doğa teorisi yok, çünkü bütün bunları insanlar geliştiriyor. Biz de sonsuza dek sayamayız, dahası kuantum fiziğindeki belirsizlik ilkesi yüzünden sonsuz kesinlikte ölçüm de yapamayız. Bu yüzden fizikteki sonsuzlukları çok büyük sayılarla değiştirebiliriz. Bu da gözlemlerin kesinliği ölçüsünde fizik denklemlerini çözmeye izin verir. Örneğin yerçekimini 10 mm mesafede milyonda bir hassasiyetle ölçebiliyorsak bu işlemlerde sonsuzluk yerine milyonlu terimler kullanmamız yeterlidir. Pratikte ise büyük sayılar fizik problemlerini süper bilgisayarda çözmeyi bile zorlaştırır. Bu yüzden büyük sayılarla uğraşmak yerine denklemleri sadeleştirmeyi tercih ederiz. Son olarak bir soru ile bitirelim, doğal sayılar kümesi sonsuz ve alt kümesi olan çift sayılar da sonsuzdur. Birebir eşleme yapabilir miyiz?
Bir bardağa denizin yerleşmesi mümkün olmadığı gibi, sınırlı olan insan aklının da sonsuzu kavraması mümkün değildir. Şu var ki, insan sonsuzu anlamasa bile onun varlığını bilebilir. Bilmek, inanmak başka, anlamak daha başkadır. İnsanoğlu her şeyiyle sınırlı. Hayatının bir başlangıcı var, her başlangıç bir sondan haber verdiği için bu hayatın da bir sonu olacaktır. İşte, başı ve sonu olan bu kısa hayat içerisinde, insan her yönüyle sınırlı işler görebiliyor. Gözü, mevcut ışınların ancak %2,5 kadarını görebiliyor. Kulağı sadece belli bir frekanstaki sesleri işitebiliyor. Madde aleminde açıkça görünen bu hakikat, ruh aleminde de geçerli. İnsan aklı her şeyi anlayamıyor. Zira, öğrenmeye başlamasının bir başlangıcı var, başlangıcı olan ilim sonsuz da olamıyor, tıpkı hayat gibi. İnsan aklının aczinin başlangıç noktası, kendini anlayamamasıdır. Şu sınırlı akıl, henüz kendini anlamış değilken nasıl oluyor da sonsuzu anlamaya kalkışabiliyor? 3'ün 4'ten küçük olduğunu bilen insanoğlu, yine kesinlikle bilir ki, ben 3'ten 4'ü çıkarmaya kalkışırsam menfi bir netice ile karşılaşırım. Bunu bildiği halde, sınırlı olan aklına sonsuzluğu sıkıştırmaya çabalıyorsa, sonucun eksi sonsuz, yani sonsuz bir menfi olacağını da baştan kabul etmiş demektir. İnsan sonsuzu anlayamaz, ama sonsuza inanabilir. Bu da insanoğluna büyük bir ilahi lütuftur. Yoksa, bütün sıfatları sonsuz olan Rabbine nasıl iman edecekti? Bu vadide insanoğluna bir mukayese imkanı, bir fikir yürütme, istidlalde bulunma gücü verilmiş. O, bu güç sayesinde çok iyi bilir ki, bu alemde benim bir başlangıcım ve sonum olduğu gibi, her şeyin de yine bir ilk ve son noktası var, başlangıcı olan her şey, bize şu iki hakikati birden ders verir, beni yoktan yaratan bir zat var ve onun varlığı ezelidir. Aynı şekilde her sonda bize ebedi bir zattan haber verir. Kendimize şu soruyu soralım, senin anlayamadığın sadece sonsuzluk mu? Yer çekimini anlayabiliyor musun? Güneşin, gezegenlerini nasıl çekip çevirdiğini kavrayabiliyor musun? Ruhun, aklın, hayalin, hafızanın mahiyetlerini bilebiliyor musun? Elma ağacının içindeki o manevi fabrikayı izah edebilmiş misin? Yumurta nasıl oluyor da, uçan bir kuş oluyor? Nutfe 9 ay sonra nasıl ağlıyor, görüyor, işitiyor? Bu alemde insanın göremedikleri gördüklerinden, anlayamadıkları anladıklarından, bilmedikleri bildiklerinden çok fazladır. İnsanın, bu fani eşyayı anlamış gibi, bekayı anlamaya kalkışması onu en azından yorar. En azından diyorum, çünkü bu gibi yersiz arayışların insanı sersem etme ve yoldan çıkarma ihtimali de vardır. İnsanın sonsuzu anlama gayreti iki ayrı sahada cereyan ediyor. Birisi, ilahi sıfatların sonsuzluğu, diğeri de ahiret hayatının sonsuzluğu. Bu ikisi arasında, gözden kaçmaması gereken önemli bir farklılık var, ahiretteki sonsuzluktan söz edildiğinde, zihinlerde hemen zaman ve müddet kavramları canlanır. Sonu gelmeyen, tükenmeyen, fani olmayan, arızalanmayan bir hayat. Burada verilen hayatın geri alınmaması, baki kılınması söz konusudur. Bunu aklın almaması için bir sebep olmasa gerek. Allah'ın sıfatlarının sonsuzluğuna gelince, onun kudreti sonsuzdur, demek, ne kadar alem yaratırsa yaratsın, kudretinde bir noksanlık olmaz demektir. İlminin sonsuzluğu, onun cehilden münezzeh olduğu manasınadır. Diğer sıfatlar da aynı şekilde, aynı mantık içerisinde değerlendirilmelidir. Ezeli olan elbette ebedidir. Hakikati, Cenab-ı Hakk'ın zatı için de geçerlidir, sıfatları için de. Yani, onun bütün sıfatları sonsuzdur, ebedidir. Zira, hiçbiri sonradan var olmuş değildir, hepsi ezelidir.